Yurt dışında ilgilendiğim Risale-i Nur'u bol okuyan bir arkadaş vardı. Arkadaş en son aradı beni geçenlerde. Dedi ki abi Risale-i Nur dedi. Okuyoruz evet eyvallah tamam. Ya niye okuyoruz dedi yani ben de biraz anlamını yitirmeye başladı. Risale-i Nur'u neden okuduğumuz dedi. Sana sorayım dedi Risale-i Nur'u neden okuyorsun? Dedim ki yani ben bu kainata geldim. Bu kainat kitabını okuyarak benim gayemi anlamam lazım dedim. Benim Risale-i Nur'u okuma sebebim yaratılışımın gayesi ne için yani? Arının bir gayesi var mı? Var. Şu ağaçtaki yaprağın bir gayesi var mı? Var. Böbreğimin gayesi var mı? Var. Güneşin gayesi var mı? Var. Her birinin bin bir hikmeti var. Hatta makalelerde okusan karaciğerin bile 500 gayesi var diye geçiyor. Kainatta her şeyin bir gayesi varken Mehmet başıboş yaratılmış olabilir mi acaba? Hayır. Sonra dedik eyvallah okuyoruz. Okuyoruz bunu da bir de herkese tavsiye ediyoruz yani. Sen de oku, sen de et vesaire gibilerinden. Ellemesek insanlara, karışmasak dedi. Yani isteyen istediği gibi yapsın dedi. İnsanlara neden tavsiye ediyoruz? Sebebi insan kainata gelişinin bir gayesi var değil mi? Ama her insan için. Sadece böyle bize hususi bir şey değil bu. Bu geliş gayesinde kainat kitabını okumak bizim için çok elzem. Kainat kitabını okuyacağım ki kendi vazifemi de oradan çıkarıp anlayabilmem lazım. Botanikle ilgili bir kütüphaneye gitsek arıyla ilgili kaç kitap yazılmıştır? Sayısız kitap yazılmıştır. Kendisi için o kadar kitap yazılan arı acaba kendisi bir kitap demek değil midir? Allah Allah. Hatta kimi diyebilir kainat kitabının bir sayfasıdır sadece. Şimdi mesela tıp fakültesi okuyan arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımız tonlarca kitabı ezberliyorlar, çalışıyorlar değil mi? Peki o kitaplar neyden yazılmış? İnsandan. Kendisi için o kadar kitap yazılabilen bir şeyin yani insanın kendisi hiç kitap olmaz mı ya? Allah Allah. Demek benim kendim başlı başına kütüphaneyim ya. Parmağım için sayısız kitap var. Dizim için sayısız kitap var. Bir gün işte ameliyat olmadan önce gittim doktora da. Açtı böyle yabancı 3 tane ansiklopedi. Çok ilgili bir doktordu Allah razı olsun. Dizin dedi şurasını şurası. Dedim ya benim dizim için bu kadar kitap yazılıyorsa benim dizim kütüphane dedim ya. Düşünsene bak yanında kütüphane taşıyorsun. Demek bizim yazdığımız her şey kitapsa Allah'ın yarattığı her şey başlı başına hem kitaptır hem de kütüphanedir. Burada hemfikir olduk mu? Olduk. Şu elimizde ne var? Kitap var. Şu elimize benim bir şey koymam lazım. Ne koyayım? Kitaba ne lazım? Muhatap lazım. Şimdi o zaman benim aklıma bir soru geldi. Az önceki arkadaşa cevap vermeye devam ediyoruz bu arada. Bunca kainat kitabına muhatap lazım mı? Lazım. Kim peki? Daha sonra birazdan araştıracağız ve muhatap olarak insanı seçeceğiz. Ama arkadaş tekrar araya girip başka soru sordu. Dedi ki bu dediklerin güzel, hoş şeyler ama bunlar senin doğruların dedi. Her insanın kendi doğruları vardır. İnsanlara anlatmaktan vazgeçseniz, herkes kendi doğrularını yaşasa olmaz mı dedi. Bakalım olur mu olmaz mı? Şimdi mesela kapının önüne çıktık. 4 tekerli bir şey gördük orada. Kapısı var, kaputu var, bagajı var bir şey var. Cihat dedi ki bu dedi tıraş makinesi ben bununla tıraş olacağım dedi. Cihat da iri biri ya biraz. Tıraş makinesi olarak iri bir şey seçmiş demek ki. Ardından asker dedi ki olur mu ya ben bununla çay demleyeceğim dedi. Bunun dedi o metalini ısıtacaksın. Bunda öyle bir çay demlenir ki sorma dedi. Zeki dedi ki olur mu ya? Bu müzik çalar dedi. Ben eve götüreceğim bundan müzik açacağım dedi. Bak herkes kendi penceresinden olaya bakıyor. Ardından Murat dedi ki ya olur mu dedi ya. Bu dedi tornavida dedi yani. Ben bununla çivileri çakacağım dedi. Vesaire. Allah Allah ne oldu aramızda? Tartışma oldu değil mi? Şimdi bak az önceki arkadaş ne diyordu? Bırak herkes kendi doğrusunu yaşasın. Bakalım 4 tekerli bir şey var kapının önünde. Herkes kendi doğrusunu yaşayabilecek mi? Aramızda ne oldu? Tartışma oldu. Kargaşa çıktı. İçimizden biri dedi ki durun kardeşler durun. Panik yapmayın ya. Bunu çözebiliriz. Nasıl çözeriz? Üreticiye gideriz değil mi? Gittik üreticiye. Üretici dedi ki kardeşler benim bu yaptığım arabadır. Sadece yolda gitmek için kullanılır. Doğru kaç oldu? 1 oldu. Kainat yaratılmış. Sen de bu kainata geldiysen bunun doğrusu birdir. Sen kafana göre bir doğru, o kafasına göre bu doğru, öteki kafasına göre bir doğru olsa ne olur? Ne olur bakalım. Sen gidip müzik çalar olarak kullansan, sen tornavida olarak kullansan, sen çay demleme olarak kullansan o araba ne olur? Bozulur. Demek insanlar niye bozuluyor anladık mı? Tek bir doğru var gidilmesi gereken. Tabii o gidiş içinde meslek farklılıkları olabilir. O başka bir şey. Tek bir doğru var gidilmesi gereken. Sen o doğruyu bozuyorsun. Ondan sonra niye bu haldeyim, niye üzgünüm, niye berbat haldeyim diyorsun. Burada gözden kaçmaması gereken en önemli mesele şu. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Bu umumi bir kaide değil mi Süleyman? Buranın bütün elektrik hattını gelip sen çeksen. Ben de daha duvarın içindeki kabloları bile görmeden desem ki ya bu kablo nerede, şu kablo nerede? Sen dersin ki ya dur arkadaş yani ben burayı 6 aydır döşemişim. Kabloların nerede olduğunu ben bilirim. Sen bilmezsen der misin demez misin? Niye? Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Hatta bir şehir efsanesi vardır o Ferrari firması tüp taktıran bir adamın elinden arabayı almış. Efsane mefsane yani. Buradaki ince başka bir şey. Adam yapmış. Adam diyor ki bunu böyle kullanamazsın diyor. Karşı çıkıyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Demek ki doğru kaçtır? 1'dir. Herkes kendi doğrusunu yaşasa ne olur? Makina bozulur. Anladık mı bugün insanlar neden bu halde? Bence doğruları var çünkü herkesin. Devam ediyorum. Kainat neydi? Kitaptı. Arkadaşa bir cevap daha verdik. Doğrunun biri olduğunda hemfikir olduk mu? Olduk. Şimdi kainata kitap dedik mi? Dedik. Muhatap lazım dedik mi buna? Dedik. Şimdi muhatabı biraz daha arayalım mı Hüseyin? Tahkik edelim yani. İnşallah faydası olur bize. Halis bizi aldı. Yeniköy'de okuma programına götürdü. Ozan hazırlamış kahvaltımızı. Samet yakmış semaver çayımızı. Ta 1000-1500 rakım tepede. Tam orada okuma programı yaparken birden koyun sürüsü geçiyor önümüzden. Niye? Kurban Bayramı. Allah Allah. Utku geldi dedi ki kitap düşürmüşler dedi ya. Elinde bir kitap.
Ben de aldım kitabı elime. Sizce benim ne demem lazım? Bu kitap hangi koyundan düştü mü demem lazım? Hangi çoban mı düşürdü demem lazım? Çoban düşürdü demem lazım. Bak niye? Kitabın muhatabı koyun olamaz. Ceylan olamaz. Kuş olamaz. Tırtıl olamaz. O kitabın muhatabı kim? İnsandır. Şimdi ben az önce kainata kitap dedim. Kainat kitabının da muhatabına bakalım. Az önce yerdeki kitabın muhatabını buldun mu? Buldun. Kim dedin? Abi koyunlar bunun muhatabı olacak değil ya. Koyun onu alır geviş getirir. Şimdi ikinci soruyu soruyorum. Kainat kitabının da muhatabına bakalım. Hiç hayatınızda gördünüz mü havada uçan bir kuş? Üf baba şurada ne mangal yerlenir ya. Şuraya hemen inelim. Gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü o güzel manzaranın muhatabı o kuş değildir. Hayatınızda hiç böyle güneşin doğuşunu izleyip gözyaşlarıyla kendinden geçmiş bir arı gördünüz mü? Göremezsiniz. Arı da göremezsiniz, ayı da göremezsiniz. Niye? Çünkü o güzel manzaranın, güneşin doğuşunun, batışının, hikmetlerinin muhatabı arı değil. Hayatınızda hiç böyle şelaleleri, dereleri, ırmakları dinlerken mest olup kendinden geçmiş bir ceylan gördünüz mü? Göremezsiniz. Neden? O güzel ahengin, o şelalelerin, o akan suların muhatabı ceylan değildir. Kim peki muhatap? İnsan. Bana verilen cihazata şimdi bakmam lazım tekrardan. Kainat kitabını yaratan zat yani Allah Azze ve Celle. İnsan kitabını yani beni, insan makinasını deyin, kitabını deyin her biri okumak için. İnsanı yeme, içme, uyuma, gezme bunlar için yaratsaydı, sadece bunlar için yaratsaydı bize bu kadar masraf etmesine gerek yoktu. Bizi hayvan olarak yaratabilirdi. Doğru mu? Sadece ibadet için yaratsaydı o zaman da melek olarak yaratabilirdi. Ama bana verilen cihazata baktığımda, siz az önce düşen kitabı çobanındır dediğiniz için bir cihazata baktınız değil mi? Hangi cihazat? Akıl cihazatına. Koyun da bu kitabı okuyacak akıl yok. O zaman çobanındır bu kitap dediniz. Bana verilen cihazata baktığımda da sadece yeme, içme, uyuma, gezme için verilmediğini net bir şekilde anlıyorum. Kainat kitabında insana baktın. Dedin ki bu insan sadece yeme, içme, uyuma için yaratılmamıştır. Çünkü ekstra bir cihazatı var. Ne var? Akıl var. Sadece yeme, içme, uyuma için olsaydı Allah Azze ve Celle'nin bizi hayvan olarak yaratması kafi gelirdi. Hatta felsefelerde insan için çok söylemler yapılmış. Söylemlerden birisine hayvanı natık demişler. Ne demek natık? Nutuk'tan düşün. Konuşan hayvan demişler. Çok fazla yorum var ama bizim aklımız her şeyin üstüne çıkıyor. Şimdi başka bir soruya daha geçelim. Az önce arkadaş soruyordu ya bu kitabı niye okuyoruz yani düzenli bir şekilde? Başka bir kitabı değil de bu kitabı neden okuyoruz? Ben de dedim ki benim kainata gelişimin gaye ve maksadını bana en kestirme anlatan bir eser olduğu için. Allah razı olsun o eserden de müellifinden de. Olduğu için ben bu kitabı okuyorum dedim ve okumaya devam ediyorum. Hem Risale-i Nur'u okuyorum hem de Risale-i Nur'un bana öğrettikleriyle kainat kitabını okuyorum. Şimdi ben bunları Risale-i Nur'dan öğrendiğim için onun referans vermem icap eder değil mi? Devam ediyorum ve şöyle bir soru geliyor tekrar arkadaşlar. Buralara kadar uzlaştık arkadaşlar. Arkadaş şu soruyu soruyor. Benim kainatta akıl ile muhatap olma vazifesini anlayabilmem için ayetlerden, hadislerden bu işe bakmam şart mı? Yoksa başka bir kitabı okuyarak da ben bunu anlayabilir miyim diye sorsa. Bu sefer ne dememiz lazım ona? Hangi kitap o kitap? Fıtrat. Fıtrat da bir kitap. Üstad Hazretleri ne diyor? Fıtrat yalan söylemez diyor. Şimdi okuyalım mı beraber? Aslanın pençesine baktın. Fıtrat mı o? Fıtrat. Ne gördün? Yırtmak için. Parçalamak için. Kuşun kanadına baktın. Ne için? Uçmak için. Yılanın derisine baktın. Ne için? Sürünmek için. Akrebin iğnesine baktın. Ne için? Sokmak için. Fıtraten bunların her birinin vazifesini anladın mı? Anlat. Şimdi insana bakalım. Pençem yok. Dişim çiğ eti kemirmez. Kanatlarım yok uçayım. Ben de onların her birinden ekstrada olan bir şey var. Ne? Akıl. Peki bu akıl ne için? Düşünmek için. Nereden anlıyorsun? Askerde bir adama kazma verilirse ne emridir? Kaz emridir. Kalem verilirse ne emridir? Yaz emridir. Bana da akıl verilmiş ne emridir? Düşün emridir. Yani ben sadece vicdanlı ve insaflı bir şekilde Allah'ın bana verdiği cihazata baksam yani fıtratıma baksam dahi kainatta başıboş olmadığımı ve kainata gelişimin bir amacı olduğunu anlarım. Oldu mu? Üstad Hazretleri'nin bir cümlesini hatırlatmak zorundayım. Sayfe-i alemde yaratılan delail Uhud-u ilahiye hükmündedir. Yani sen kainat kitabını okuduğunda elma, armut, portakala baktığında Allah'la bir sözleşme görüyorsun. Az önce görmedin mi? Akıl var, düşün emri. Göz var, gör emri. Ağız var, konuş emri. Kulak var, duy emri değil mi? Evet bak. Görüyorum sayfayı alem. O delaile muhalefet eden adam Allah Azze ve Celle ile fıtraten yapmış olduğu ahdini bozmuş olur. Yani bana bu cihazat bu gayeler için verilmişken ben hayır ya Rabbi yani ben keyfimce doğru bir değil yani. Benim de doğrum var. Gezerim, eğlenirim, kafama göre yaşarım dediğim anda Allah'la fıtraten yapmış olduğum ahdi bozarım. Hangi ahit o ahit? Kâlü belâ. Ta ruhlar aleminde Bezmi Eles'te yaptığım anlaşma. Bana sordu ben ona bela dedim. Nereden biliyorum bela dediğimi? Evet dediğimi? Fıtratıma bakıyorum, cihazatıma bakıyorum. Işığa baktığında neyin sözünü vermiş? Yanacağım abi. Ateşe verdiğinde ne sözü vermiş? Yakarım abi. Arabaya verdiğinde ne sözü vermiş? Bin götüreyim abi. Matkaba baktığında ne sözü vermiş? Delerim abi. İnsana baktığında ne sözü vermiş? Ben bu akıl, şuur ile sana kulluk edelim ya Rabbi. Okuyalım mı beraber? Bismihi Subhanehu. Sözler 23. söz 2. mebhas 3. nükte. Evet,
insana verilen bütün cihazat-ı acibe. Bak cihazlarda acip diyor. Allah Allah. Şimdi ben dışarıda bir dostumu görsem neyle tanırım? Gözlerimle tanırım. Peki ben Tantuni'yi neyle tanırım? Dillerimle, burunlarımla, o ekmeğinin kıvrılış sesi kulaklarımla, her biriyle tanırım. Şimdi bak cihazlar neye yarıyor? Tanımaya. Cihazların her biri bir görmeye yarıyor. Sadece göz mü görür? Hayır. Senin annen dese ki oğlum şu yemeğin tuzuna bak. Bakayım anne. Ha olmuş. Öyle mi dersin? Yok. Ne dersin? Bakayım anne. Dur biraz daha bakayım anne. Anne biraz daha bakayım. Bir kase ver biraz daha bakayım dersin. Öyle değil mi? Oğlum dışarıda çalışmam var. Bir bak deseler nasıl bakarsın? Şöyle kulağınla değil mi? Araba sesleri geliyor. Bir çalışma var dışarıda dersin. Demek ki insanın cihazları ne için? Her biri birer görmek için, ama görmek sadece gözle olmuyor. Ama bir de cihazları acip demiş. Niye acip cihaz diyor? Ben onu kendimce şöyle düşündüm. Bak bu duyuyor. Şu kulağın içerisindeki o çekiç, örs, üzengi, o kemik parçalarını al. Şöyle parmağın ucuna diziyorsun biliyor musun? Şu kadarcık. Aynı atomlar burada duyuyor. Burada duymuyor. Aynı atomlar burada tadıyor. Elma yedim, armut yedim, tantuni yedim, cağ kebap yedim, balcan yedim, misot yedim. Bak burada tadıyor. Buraya sürt. Bak burada tatmıyor. Bu çok ilginç bir şey. Şimdi vücudumun tamamına bakıyorum. 4 unsur var. Azot, karbon, hidrojen, oksijen. Burası da 4 unsur mu? Evet. Burası da 4 unsur. Hatta dışarıdaki ağaç da 4 unsur, kaya da 4 unsur. Doğru mu? Her biri 4 unsur. Şimdi bak ne garip biliyor musun? Aynı 4 unsurdan burada duyan bir şey var, burada tad alan bir şey var, burada gören bir şey var. Burası beni çok şaşırtıyor. Ama aynı ham maddeden aynı şeyin çıkması lazım, ama aynı 4 unsurdan farklı bir şey çıkıyorsa çok şaşırtıcı bir durum var demektir. Şu elimin içerisinde mürekkep olsa. Eskiden divit yazardık, hatırlar mısınız okulda? Böyle divide batırırdık, mürekkeple yazı yazardık. İşte el yazımız gelişsin falan diye. Şurada bir mürekkep olsa. Ben bu mürekkebi şöyle boşaltsam sanatlı ve manalı bir şey çıkmaz. Mesela bir kitap çıkmaz. Ama böyle tek tek alsam, yazsam, birinde hoşunuza giden bir şey yazabilirim, birinde sizi üzen bir şey yazabilirim, birinde ağlatan bir şey yazabilirim. Şimdi baktığında aynı mürekkeple farklı farklı manalar varsa, farklı farklı sanatlar varsa mutlaka birisi bunu yazıyor demektir. Aynı mürekkep azon, karbon, hidrojen, oksijenle biri duyuyor, biri görüyor, biri kokluyorsa mutlaka bir kudret eli kader kalemiyle bu mürekkebe bandırıp bu sanatları ve manaları yazıyor demektir. Bu yüzden de bizim cihazatımız nasıl? Acip cihazat. Devam. Bu ehemmiyetsiz hayat-ı dünyeviye için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayat-ı bakiye için verilmişler. Konuşacağız bakalım, cihazlarımıza bakalım. Dünya için mi verilmiş, ahiret için mi verilmiş? Evet. Çünkü insanı hayvana nispet etsek görüyoruz ki... Bakın Üstad Hazretleri şunu yapıyor. Bilinmeyen bir şeyi bilinen bir şeyle kıyaslıyor. Birazdan ne yapacak? Bizim daha çok bildiğimiz, vakıf olduğumuz, herkesin biraz belgesele merakı vardır. Okulda gördüğü biyoloji derslerinde biraz hayvan tanımıştır. Bağ bahçeyi görmüştür. Kuş, böcek, elma, armut. Bilinen bir şeyle sırlı bir insanı kıyaslayacak. Devam. İnsan cihazat ve alat itibariyle çok zengindir. Çok dikkat edin. Yani beni bir serçeyle, ceylanla kıyasladığında benim cihazatım çok daha zengin oluyor. En büyük zenginliğim neydi? Akıl. Bak hiçbirinde yok yani. Devam. 100 derece hayvandan daha ziyadedir. Bak. Sadece akıl beni onlardan yüzler derece üstün tutuyor. Sadece akıl ya. Düşün. Bendeki akıl eşekte olsa kim kime biner? Bendeki akıl kartalda olsa ben mi onu kafese kapatırım, o mu beni? Bak düşün. Dünya ticaretini eline alırlar. Şimdi baksan onlarda var mı böyle bir cihaz? Akıl bir cihaz değil mi? Bir cihaz. Cihaz varsa bir şey için kullanacaksın. Hiçbirisinde yok. Allah sadece sana vermiş bu aklı ve şuuru. Bu yüzden seni hayvanların yüzler derece üstüne tutuyor. Devam. Hayat-ı dünyeviye lezzetinde ve hayvani yaşayışında 100 derece aşağı düşer. Bakın çok ince. Bende akıl cihazı var. Hayvandan neyim? Çok üstünüm. Peki keyif cihetinde 100 derece daha aşağıdayım. Çok ilginç bir örnek değil mi? Yani bütün doğayı neredeyse istediğim gibi kullanıyorum. Odunlarını, demirlerini, ceylanlarını, geyiklerini. Keyif ve lezzet cihetiyle hayvanın çok altındayım bak. Şunu anlamak zorundayım. Amacım lezzet olsaydı hayvan olarak yaratılmam çok daha karlıydı. Üstad Hazretleri birçok yerde diyor ki keyfiyette bir serçe kuşuna yetişemezsin diyor. Serçe kuşu bir günde kendi ağırlığının 8 katı yemek yiyebiliyor. Cio sen kaç kilosun? 100. Cio'yu düşün. 100 kere 8, 800. Günde 800 kilo tavuk döner yediğini düşün Cio'nun. O hayat ona eziyet olur. Ama serçe kuşu ondan lezzet alıyor. Serçe kuşu eşiyle günde 40 kez buluşuyor. Şimdi insan bu özelliklerin hiçbirisine haiz değil, insan sahip değil. Demek ki serçe kuşuyla bile kıyaslandığında sen bu hayattan lezzet alamıyorsun. Bir örnek daha verelim yine serçe kuşuyla. Serçe kuşu kaç çeşit yemek yiyor? Bir çeşit, 2 çeşit yiyor. Üstad Hazretleri diyor ki bak o senden daha çok lezzet alıyor diyor. Şimdi bizim önümüze serelim abi sofrayı. Balcan kebaplar, isotlar, tantuniler, ciğerler, kuşbaşılar, pirzolalar. Halis'in yapabildiği her şey. Ser buraya. İrfan yumurtalı da var. Sarımsak da var. Cırgındıç da var. Kuzunduş da var. Pisavile de var. Hangi yemeği düşünüyorsanız hep birbirini serin. Bir anda tam atlayacağız yemeklere. Allah Allah. Şuradan adam geliyor bir tane arkadan. İp var adamın elinde. Ben diyorum kardeş hoş geldin buyur yiyelim diyorum. Ya sen ye diyor.
Allah Allah. Ya diyorum bu nedir ya böyle? Ölüm meleği mi acaba öyle gelmiş? Diyorum ya hayırdır o organ nedir? Ya bir şey yok işte sen yemeğini ye ben kahveden sonra bir seni boğup alıp götüreceğim diyor. Ben o sofradan lezzet alabilir miyim? Asla alamam. Ama serçe kuşu alıyor mu? Alıyor. Neden? Çünkü ben geçmişin elemi ve geleceğin kaygıları arasında sıkışıp kalmış bir insanım. Serçe kuşunda geçmiş ve gelecek kavramı olmadığından o anın lezzetini mükemmel alabilir. Hani insanlar için bir felsefe oluşturuyorlar ya, carpe diem, anı yaşa falan. Anı yaşayan serçe sen ben değil. Bence böyle serçeyle kıyasımız bile bu dünya için yaratılmadığımızı ortaya koyuyor. Devam. Çünkü her gördüğü lezzetinde bir elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri İnsanı anlatıyor. İnsanda ne var? Elem izi var. Geçmiş zamanın elemleri. ve gelecek zamanın korkuları Değil mi? İstikbal. Ne olacak? Başıma ne gelecek? Korkular. Evet. ve her bir lezzetin dahi elemi zevali Bir de ben bir lezzet yiyorum. 30 saniye sonra kaybolacak. Evet. onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Serçede böyle bir şey var mı? Yok. Keyfine göre. Devam. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır. Kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir, ne de gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, Halık'ına şükreder. Ne güzel değil mi? Bizde öyle değil. Sürekli endişeler içerisindeyiz. Devam. Demek ahseni takvim suretinde yaratılan insan Bir dakika. Ahseni takvim en güzel kıvam demek. Bir ince var yakaladınız mı? Bizim yaratılış itibariyle fıtratımız mükemmel. Ben yaratıldığım anda ahseni takvim üzere miyim? Sonradan mı bozuluyorum o zaman? Sonradan bozuluyorum. Bak çok ince. Peki bozulunca ne oluyorum? Esfel-i safiline düşüyorum. Cehennemin en dibi. Yaratılış itibariyle nereye namzetim? Alay-i iliğine namzetim. Derecem artarsa, hatta koruyabilirsem bile oradayım. Koruyamadığım anda, kendimi bozduğum anda dereke aşağıyı gösteriyor. Şimdi insana baktığında yaratılışı itibariyle ahseni takvim en güzel kıvamda yaratılmış zaten. Yani kemal noktada yaratılıyorum zaten. Bir yumurtanın kemali nedir? Tavus kuşu olmaktır. Bir tohumun kemali nedir? Şeftali ağacı olmaktır, erik ağacı olmaktır, muz ağacı olmaktır. Peki bir insanın kemali nedir? Efendimiz Aleyhisselam'a benzemektir. İnsan semeresinin en kemal noktası çünkü. Yalnız bir inceyi kaçırmamak lazım. Bizim yaratılışımız ahseni takvim ya, bil kuvve cihetinde. Ne demekti o? Potansiyeli var ama işlenmesi lazım. Ahirimizi de koruyabilirsek, dünyaya geldim, ne oldu benim? Ahseni takvimim bil fiil oldu. Bil kuvve, potansiyel olarak sende bu var. Tohum düşün, muz tohumunda ne var? Muz olmanın potansiyeli var. Bil kuvve deniyor ona. Toprağa attın, güneşle buluşturdun, suladın, muzları semeresini, meyvesini verdi, kemale erdi. Ne oldu? Bil fiil oldu. İnsanın ahseni takvimi ne suretteymiş? Bil kuvve suretinde yaratılıyor, bil fiile çıkarılması isteniyor. Peki nerede çıkar bil fiile? Toprakta çıkar. Tohumu nerede çıkarırsın? Nerede kemaline vardırırsın tohumu? Toprakta. Peki o zaman insan tohumunun nereye atılması lazım? Toprağa. Yani dünyaya. Şimdi bende bil kuvve halinde var. Ahseni takvim. Ama bil fiile çıkarmam lazım. Şey gibi düşünün ya. Şurada 1000 katlı bir gökdelen var. Sende de onun sana vereceğiz vallahi diye sözleşmesi var işte. Ne oldu o? Bil kuvve oldu. Götürdün bana verecektiniz vallahi dedin. Adamlar verdi ne oldu? Bil fiil oldu. Şimdi benim fıtratımda var bu. Sen ahseni takvimsin. Tohum olarak var. Tamam eyvallah. Peki verin bana. Dur hele bir bil kuvveden bil fiile çık. Sonra senin olsun. Tamam çıkayım ne yapmam lazım? Tohumu ne yapıyorsunuz? Toprağa atıyorsunuz. İnsan ne yapıyorsunuz? Dünyaya atmanız lazım. Attılar mı bizi toprağa? Attılar. Peki toprakta ne var? Toprakta imtihan var. Güneş gelecek, yağmur gelecek, rüzgar gelecek, çamur gelecek. Aynısı bana da oluyor mu? Bana da oluyor. Ne için peki bu yaşadıklarım? Kemale ermem için. Tohumumdan meyveli ağaç çıkması için. Melekler terakki edebilir mi? Yükselebilir mi? Hayır. Yükselemez. Niye yükselemez ama sürekli ibadet ediyorlar? Şeytanı yok. Dünya toprağına atılmamış melek. Öyle olunca ne oluyor? Sabit. İnsan gelişebilir mi? Gelişebilir. Neden? Şeytanı var, nefsi var, iradesi var. Şimdi bir soru soracağım. Mehmet Yıldız diye boks yapmış bir adam var. Tanır mı dünya? Niye? İki kulüpte çocukken oynamış geçmiş. Mike Tyson diye bir boksör var. Tanır mı dünya? Niye? Dünyanın en iyi rakiplerini yenmiş. Kimleri yenmiş? Evander Holyfield'ları yenmiş. Şimdi bir tane boksöre desek ki seni Tyson'la ringe çıkaracağız. O boksör bize dua mı eder? Bize beddua mı eder? Dua eder. Yenilse $1 milyon alacak. Adını duyuracak. İnsan bu anlattığım meseleden şunu anlaması lazım. İmtihanın ne kadar ağırsa, şeytanın ne kadar bolsa sen o kadar kemale ereceksin demektir. Ne oldu? İmtihanlar baş göz üstüne oldu. İmtihanlar seni geliştirecek, kuvvetlendirecek, ahiretini bollaştıracak oldu. Devam edelim. Demek ahseni takvim suretinde yaratılan insan hayatı dünyeviyeye hasrı fikir etse 100 derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde 100 derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde bir temsil ile bu hakikati beyan etmiştim. Münasebet geldi, yine o temsili tekrar ediyorum.
Şöyle ki, bir adam bir hizmetkarına 10 altın verip mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır emreder. Bak şimdi ben ne yaptım? Verdim bir hizmetkarıma. Hizmetkarım da bu. Su. Ey su. Al bu 10 altını. Ne istiyorum ondan, ne yaptırmasını? Hususi bir kumaştan elbise. Bu ne demek biliyor musun? Dünyada alabileceğin en pahalı elbise 10 altın. Onu da verdim zaten. 11 altın olsa gene alamaz yani. En pahalı elbise 10 altın. Doğru mu? Hususi kumaştan özel bir elbise 10 altına. Bir düşünün yani. 10 altına elbise alınıyor. Siz hiç hayatınızda 10 altına ayakkabı aldınız mı? Gömlek aldınız mı? Elbise aldınız mı? Almadınız değil mi? 10 altına ev alınır belki ama elbise alınmaz yani. Öyle bir padişah düşün. En güzel kıyafet için parayı vermiş buna 10 altın. Devam. İkincisine 1000 altın verir, bir pusula içinde bazı şeyler yazılı, o hizmetkarın cebine koyar. Bir pazara gönderir. İkinci hizmetkarım da bu. Rot. Buna ne kadar verdim? 1000 altın verdim. Bir şey daha verdim ama. Pusula verdim ama orada ince bir kelime daha var. Cebine koyarak bir pusula verdim. Pusula nerede? Bunun cebinde. Şurada cebi var. Tamam bak, cebine koydum pusulayı. Bak ince bir şey var. Devam edelim. Evvelki hizmetkar 10 altın ile âlâ kumaştan mükemmel bir elbise alır. Aldı mı? Aldı. Ne aldı? Mükemmel bir elbise aldı. Ne yaptım? Of! Bak elbiseyi aldık mı? Aldı. 10 altın. Âlâ kumaştan yani. Daha pahalısı var mı? Yok. Gitti mi aldı mı? Aldı. Devam. İkinci hizmetkar divanelik edip 1. Divanelik et diyor. Divane ne? Aklını kullanamayan adam. Bir divane. Devam. evvelki hizmetkara bakıp İkinci hatası evvelki adamı taklit etmesi olacak. Evet. cebine konulan hesap pusulasını okumayarak 3. Cebindeki pusulayı okumayacak. Bir divanelik edecek. 2 önceki adamı taklit edecek. 3. Cebindeki pusulayı okumayacak. 3 büyük hata edecek. Devam. bir dükkancıya 1000 altın vererek bir kat elbise istedi. Yani bir dükkancıya 1000 altın versen, en pahalı elbise de 10 altınsa, birincisi o dükkancı mekkardır, hilekardır demek. Ve sana asla 10 altınlık elbise değil, 10 bakırlık elbiseyi sana kakalamıştır demek. Yani birincinin aldığı keyfi de alamazsın. Serçe kuşunun keyfini alamaz bu yüzden. Kazıklanırsın. O pazar değil. O zaman aklı olan anlar ki şu 1000 altın elbise almak için değildir ya. Şimdi Fatih Ünal gelse bir gün dese ki ya Mehmet şu 10 lirayı al da git bana bir soda al dese. Ben de gidip soda alsam. Daha sonra da çağırsa Yusuf Askeri ona da bir külçe altın verse. O da soda almak için olur mu? Olmaz yani. Bu adamı doyurabilecek en pahalı soda 10 TL ya. Demek külçe altın soda için değildir. Sen o külçe altında soda alıp gelsen ne yapar sana? Sıkıntı çıkar yani. Arıza çıkar değil mi? Şimdi şurayı da yakalamamız lazım. O sultan şu 1000 altın verdiğine görse ki kıyafet alınmış. Bak inanın çok üzülür. Niye üzülür biliyor musun? Şimdi ben sizden birine ev ziyaretine gelsem, gelmeden önce de size 1000 altın hediye vermişim. Sen o altının birini sallanan masanın ayağına koymuşsun. Ötekini şurada kirlenmiş, paslanmış bir şeyin içine koymuşsun. Ötekini almışsın, gazoz kapağı açıyorsun o 1000 altınla. Ben ne olurum? Benim hediyemi hafife aldın diye çok üzülürüm. Yıkılırım yani. Öyle değil mi? Burada ne var? Hediyeyi hafife alma var. İnanın şu an bizim başımıza gelen musibetlerin birçoğu Allah'ın bize verdiği hediyeyi hafife almamızdan kaynaklı. Neden? Çünkü bize verilen akıl hediyesi 1000 altın hükmündedir. Hayvanların yemesi, içmesi, uyuması, etmesi de şu 10 altın hükmündedir. Zaten bir serçe kuşuna baktığında onun kralını yapabiliyorlar. Ama bana 1000 altın verilmişse anlarım ki kıyafet almak için değil. Yani yemek, içmek, gezmek için değil. Bu akıl cihazatını yani 990 altın hükmündeki bu akıl cihazatını verilen şekilde kim imal ettiyse imalata uygun bir şekilde kullanıp kainat kitabını okuyup Allah'ı bulup ona uygun hizmetkar, kulluk yapabilmem içindir. Yoksa bu hizmetkara bu 1000 altını veren Allah Azze ve Celle bakar, verdiği 1000 altının hafife alındığını görür. Barlarda, pavyonlarda, diskolarda, dünya ticaretinde, insan ilişkilerinde, menfaatlerde, rüşvetlerde orada burada kullanıldığını görüp kendisi için kullanılmadığını görmediğinde bu kul bunu hafife almış der. İltifat-ı şahanenin reddi idamı muciptir. Allah sana ikramda bulunacak, iltifat edecek, 1000 altın verecek. Sen de bunu reddedercesine kullanacaksın. Neyi gerektirir bu? İdamı gerektirir. Ne demek oluyor bu? Ahiretin azabı oluyor işte. Ne olmuş oldu? Kulluğu rezil rüsva etmiş oldu. Bugün başımıza bir sürü musibet geliyor mu? Geliyor. Korona geliyor, deprem geliyor, o geliyor, bu geliyor. Bakın inanın bana birçok insanın dediği gibi Allah'ı tanımayan insanlardan dolayı değil, tanıyan insanların işini eksik yaptığından dolayı geliyor bunlar. Niye? Size dışarıda hiç tanımadığınız bir insan ne kadar üzebilir? 1 saat üzer, 10 dakika üzer. Niye tanımıyorsun? Yan baktı,
Hakaret etti, onu bunu etti. Ama tanıdığın bir dostun üstüne sen ne olur Süleyman? Gecelerce uykunuz kaçar. Benim kaçıyor, oradan biliyorum. Tanıdığınız, güvendiğiniz, inandığınız, işte budur dediğiniz, metanetine, sadakatine güvendiğiniz bir dostunuzdan yediğinizde gecelerce uykularınıza giriyor. Buradan tanıyorum. Allah Azze ve Celle için de mümin nedir? Söz vermiş. Ben bu yükü taşıyacağım, dağların kaldırmadığı bu yükü ben taşıyacağım diye bir söz verdik mi? Verdik. Neyle verdik? Fıtratımızla verdik. O yüzden bizim yaptığımız falsolu hareketler, eğriler, büğrüler, Allah'ın asıl meselesi, asıl gayesi, asıl davası, asıl maksadı dururken sürekli dünyayı bunun ön planında tutmak, yani verilen 1000 altını 10 altınlık kullanmak, Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu hediyeleri hafife almak oluyor ve bu Allah'ın hiç hoşuna gitmiyor. Geldik cebe konulan pusulaya. Cebe konma manasında içeride olduğunu anlıyorsun. Enfusi. Biz aslında dersin ortalarında konuştuk. İçeride bize Allah'ı bulduran bir kitap konuştuk. Neydi o? Fıtrat. Cebe konulan pusula neymiş? Benim fıtratım. Çünkü fıtrat yalan söylemez. Sadece fıtratıma baktığımda bu dünya için yaratılmadığımı net bir şekilde anlarım. Anne karnındaki bir bebek elini anne karnında kullanabiliyor mu? Hayır. El cihazatı var ama kullanamıyor. Gözünü anne karnında kullanabiliyor mu? Hayır. Göz cihazatı var ama kullanamıyor. Ağzını anne karnında kullanabiliyor mu? Yemek yiyebiliyor mu? Hayır. Göbek deliğinden yiyor. Ağzı var. Ağız cihazatı var ama anne karnında kullanamıyor. Anne karnında verilen ama kullanamadığı cihazatların her birisi bir sonraki alemde kullanacağına delildir. Hangi alem? Dünya alemi. Rahm-ı maderden dünyaya geldiği anda ağzını, yüzünü, gözünü, kulağını, dilini her birini kullanabileceğine delildir. Şimdi kendime bakalım. İçimde cihazatlar var mı? Var. Ne var? Ben hiç üzülmek istemiyorum. Üstad Hazretleri bir yerde ne diyor? İnsan sıkıla sıkıla, boğula boğula bu dünyada diyor. Ben bu dünyada sıkılıp boğuluyorum ve sıkılmak istemiyorum. Başka bir yerde ne diyor? O dostlarından Firavun verdiği acı olmasa ölümün acısı yok diyor Üstad bir yerde, biliyor musun? Ben dostlarımdan ayrılıyor muyum? Ayrılıyorum. Bu arada benim tek dostum gözümü gördükleri değil. Allah inşallah nasip eder. Hazreti Hamza benim dostum, Hazreti Ali benim dostum, Zeyd bin Haris benim dostum, Musab bin Umeyr benim dostum, Sa'd bin Ebu Vakkas benim dostum, Erkam bin Ebil Erkam benim dostum. İnşallah yani Allah layık görür, kabul eder de dostlarım. Onlardan da ayrı kalıyorum ve ayrı kalmak istemiyorum. Ben sizlerle sohbet edip muhabbet ederken sıra beklemek bile istemiyorum. Çilek yediğimde armut tadı gelsin istiyorum. Denize girdiğimde ıslanmak istemiyorum. Size psikopatça geliyor değil mi bunlar? Her biri benim içimde, fıtratımda var. Eğer Allah bunları vermek istemeseydi bana bunları istememi de vermezdi. Bu fıtratımın her birine baktığımda bu dünyada gerçekleştirebiliyor muyum? Hayır. Bebek metaforundaki gibi düşün. Bebekte verilen cihazatlar nasıl bu dünya değil de bir sonraki alemde kullanılacağına delilse benim içimdeki bunca cihazatlar da bu dünyada değil, ahiret aleminde kullanılacağıma bir delildir. Bir gün şuraya bir akvaryum yapsak, akvaryumun içine de balina koysak. Ne kadara girer balinanın? Kuyruğunun ucu belki girer. Dışarıdan gelen bir insan ne der? Bu akvaryum bu balina için değildir der mi? Der. Sonra ne yapar? Balinanın özelliklerini yazar. Balinanın boyu bu kadardır, eni bu kadardır, yemesi bu kadardır, içmesi bu kadardır der. Hesabı yaptıktan sonra onları bir toplar. Der ki balinanın memleketi okyanustur. Doğru mu? Doğru. Şimdi aynı olay benim için geçerli. Ben dünyada akvaryumda gibi sıkışıyorum. Gerçekten sıkışıyorum. Siz sıkışmıyor musunuz? Gönlün ebed ebed diye bağırırken ne sizi tatmin ediyor? Bakın insanın en lezzetli şeyi ailesidir belki, dostlarıdır değil mi? Benim 1000 tane daha aynı bu şefkatte annem olsa, 500 tane daha Ecmel Vera olsa, 1000 tane daha eşim olsa, sizin gibi güzel, kıymetli, Allah sizden hiçbir zaman beni ayırmasın inşallah, güzel dostlarımdan 1000'ler tane daha olsa benim kalbimdeki ebed ebed diye çığlıkları dindirmiyor arkadaş. Vallahi dindirmiyor. Bu dünya dindirmiyor. Allah sizlerle inşallah ayrılıkların olmadığı yerde buluştursun. Şimdi içimdeki hissiyatlara bakıyorum. Akvaryumdaki balina gibi komik geliyor bu dünya bana. İmam Gazali ne diyor? Dünya zindanı. Başka bir yerde ne diyor? Beden elbisesi de zindandır diyor. Ben bunları toplandığımda benim memleket nereye çıkıyor? Cennet yurdu çıkıyor. Dar-ı beka çıkıyor. Allah Allah. O zaman cebime konulan pusula neymiş? Yalan söylemeyen fıtratımmış. Ne yapabilene? Okuyabilene. Muhatap olabilene. Dünyaya ne için geldim? Çekirdeğim kemale ersin. İnşallah bu imtihanı kazanayım diye. Doğru mu? Bir şeyi unutmamak lazım. Toprağa 1000 tane çekirdek atılır. 10 tanesi ağaç olur. Diğer 990'ı ne olur? Maalesef toprağa ancak yakıt olur, gübre olur. Bu da imtihanın bir gereğidir. Bunu da unutmamak lazım. Devam edelim. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O dükkancı 10 altınlık elbiseyi bile vermedi. En çürük kumaştı. Dedi ki bu zaten 1000 altın elbise için olmaz. Bu kazıklanmaya müsait. Dünyada mekkar, ben de hainim mekkarım. Dur şunu bir kazıklayayım. En dandiğinden verdi. Devam. O bedbaht hizmetkar seyyidinin huzuruna geldi ve şiddetli bir teedip gördü
ve dehşetli bir azap çekti. Az önce dedik ya, 1000 altını versem eve ziyarete gelsem kötü kullandığını görsem üzülmez miyim? Hafif aldığını. Üzülürüm. Bak Seyyid'in huzuruna geliyor. Ne diyor Seyyid'e? Sana azap var diyor yani. Sen bunu hakkıyla kullanmadın. Devam. İşte edna bir şuuru olan anlar ki Basit bir şuur bile yeterlidir. ikinci hizmetkara verilen 1000 altın bir kat elbise almak için değildir. Belki mühim bir ticaret içindir. Bizim anne babalarımız bize ne diyor? Oğlum hayatını kazan diyor. Zorunda mıyız bu şekilde? Yok. Bir şekilde hayat devam ediyor. Ama bir şekilde devam eden bir cennet var mı? Yok işte. Bizim kazanmak zorunda olduğumuz başka bir mesele var. Ama bize ne diyorlar? Hayatı kazan diyorlar. Bunlar işte ahir zamanın sloganları. Allah Azze ve Celle bizim rızkımızı garanti altına almış ama ahiretimizi garanti altına almamış. Biz tam zıttıyla davranıyoruz. Sanki rızkımız garanti altında değil ama ahiretimiz garanti altında. Çok ufak bir özetleyeyim. Rızkımız madem garanti altındaysa ey Mehmet kardeş, neden ağaç gibi önümüze ayağımıza gelmiyor? Eğer ağaç gibi önümüze ayağımıza gelseydi dünyada atalet olurdu, yeknesaklık olurdu ve hepimiz sıkılırdık. Şu tişörtü diker miydi terzi rızık endişesi olmasa? Dikmezdi. Doktor beni ameliyat eder miydi? Etmezdi. Ben gidip matematik anlatır mıydım? Anlatmazdım. Demek ki belli olan rızkımız bir yerlere konulmuş. Neden? Dünyada hareket olsun diye. Kuşlar uçar. Ne için? Rızık için. Balıklar yüzer. Ne için? Rızık için. Ceylanlar göçer. Ne için? Rızık için. Ama hayatta kazanılmaya değer olan şey rızık değil, ahiretin ta kendisidir. Üstad Hazretleri bunun için şöyle diyor. İşte şu derece cihazatta zengin. Doğru mu? En zengin cihazım. Ve sermayece kesret. Bolluk olan. Elbette ehemmiyetsiz, muvakkat şu hayatı dünyeviyenin tahsili, kazanılması için verilmemiştir. Bu cihazlar bana basit birkaç yıllık bir dünyayı kazanayım diye verilmedi. Sonsuzluk yurdunu kazanayım diye verilmiştir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma selamet.